Kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde ölmek üzere olan bir orkide var. Kökleri çürüyen ve yaprakları sararan orkideleri nasıl kurtarabiliriz? Sizlere tüm detaylarıyla göstereceğim. Elimdeki orkidenin sadece 3 tane yaprağı kaldı ve bir çiçek dalı var. Bu çiçek dalını hemen kesiyorum. Orkidenin yeniden güçlenebilmesi için öncelikle eski çiçek dalını kestim ve şimdi orkidenin çürüyen köklerini keseceğim. Çok fazla kökü yok. Gördüğünüz üzere bu kökü çürümüş ve kesiyorum. Sadece sararan ve çürüyen kökleri kestim. Bir plastik şişenin içerisine su koyuyorum ve bunun içerisine bir tatlı kaşığı kadar oksijen suyu kullanacağım. Oksijen suyu özellikle kökleri çürüyen ve hastalıklı orkideleri dezenfekte etmek için kullanılır. Sadece bir tatlı kaşığı kadar döküyorum. Biraz karıştırdıktan sonra orkidemi dezenfekte edeceğim. İlk olarak orkidenin yapraklarını dezenfekte ediyorum. Özellikle orkidelerde saksı değişimi yaptığınız zaman mutlaka yaprak ve kökleri dezenfekte etmelisiniz. 15 dakika oksijenli suda yaprakları bekleteceğim. 15 dakika suyun içerisinde beklettiğim orkide yapraklarını çıkarıyorum. Şimdi de kök kısmını 15 dakika suyun içerisinde bekleteceğim. Bu işlemi ayrı ayrı yapıyorum. Çünkü yaprak aralarının içerisine su girmesini istemiyorum. 15 dakika bekleteceğim. Bu sırada orkidem için yeni kullanacağım elimde strafor köpüğü var. Strafor köpüğü tıpkı bir orkide toprağı gibi orkidemizi büyütmek için kullanacağımız bir madde. Bunu küçük parçalara ayırıyorum. Çok küçük parçalar olmayacak. Evet, ufaladım. Strafor köpüklerini bıraktım ve aradan 15 dakika geçti. Orkidenin köklerini suyun içerisinden çıkarıyorum. Şimdi ihtiyacımız olan cam bir saksı. Sizler cam bir şişede kullanabilirsiniz. İçerisine küçük küçük parçalara ayırdığım strafor köpüğünü kullanacağım. Bu şekilde içerisine koyuyorum. Strafor köpüğü bu yöntemde özellikle orkidenin nem kaybetmesini engelleyecek. Şimdi bütün parçaları yerleştirdim. Ve üzerine hemen orkidemi de koyuyorum. Strafor köpüğü ile orkideyi gövde kısmını sıkıştırıyoruz. Kökler aşağıda olacak ve gövde yukarıda olacak. Bu yöntemde gövdenin yukarıda olması gerekiyor. Özellikle üst kısmı sıkıştırıyoruz. Şimdi üzerine alabildiği kadar su koyacağım. Bu yöntemde özellikle orkidenin su kültüründe nasıl yetiştiğini göreceksiniz. Normalde orkideyi sadece su kültüründe yetiştirirseniz çok fazla nem kaybedeceği için
çok iyi sonuçlar alamayabilirsiniz. Fakat bu şekilde kökleri daha fazla nem tutacaktır strafor köpüğü sayesinde ve gelişimi daha hızlı olacaktır. Burada dikkat etmeniz gereken püf nokta, bu su azaldıkça su üzerine eklemeniz gerekiyor. Suyun ölçüsü ise kesinlikle gövde kısmı suyun içerisinde olmayacak. Yoksa gövde kısmında sararma olur. Ve daha sonra bol ışık alan bir pencere kenarına koyup orkidenizin gelişimini görebilirsiniz. Orkide genelde bu yöntemde bir ay içerisinde sonuç çıkarır. Aynı yöntemle büyüttüm bir orkidem. Özellikle orkideler bu yöntemde tıpkı saksı içerisinde, toprak içerisinde büyüyen orkideler gibi çiçek dalı çıkarırlar ve yeni kökler verirler. Yani orkideyi bu yöntemde çiçek dalı ve kök çıkardıktan sonra toprak olan bir saksıya almanıza gerek yok. Bunun içerisinde aylarca kalabilir. Gördüğünüz üzere bol bol yeni, aktif ve sağlıklı kökler çıkarıyor. Su kültürünün diğer bir versiyonu olarak nem oranı daha yüksek olacağı için üzerindeki strafor köpükleri sayesinde gördüğünüz üzere kökler daha rahat gelişiyor. Orkide kökleri büyüdükçe alt kısmındaki strafor köpüklerini çıkarabilirsiniz. Sadece üst kısmından destekleyebilir. Bu yöntemde su azaldıkça mutlaka su verin. Bu da yine diğer bir orkidem. Ve diğer bir püf noktaya geçmeden önce, eğer videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olursanız çok mutlu olurum. Videolarımı çevrenizde paylaşarak daha fazla kişiye ulaşmasına da yardımcı olabilirsiniz. Gördüğünüz üzere bu yöntemde orkide bol bol aktif kökler çıkarıyor. Diğer önemli bir püf nokta, eğer orkidemize sıvı bitki besini verirsek bu yöntemde doğru sonucu alır mıyız? Evet, bu yöntemde sıvı bitki besinleri verebilirsiniz. Fakat sıvı bitki besinlerini sadece bir gün verebilirsiniz. Yani bir gün sıvı bitki besinin içerisinde bekletip daha sonra o suyu döküp yeniden sadece çeşme suyundaki orkideyi koymanız gerekiyor. Çünkü uzun süre eğer doğal gübrelerin içerisinde kalırsa koku yapar ve köklerde çürüme yapar. Evet, gördüğünüz üzere orkidelerim gayet bu yöntemde sağlıklılar. Bu yöntemde orkide aylarca bunun içerisinde kalabilir. Umarım bu videom sizler için faydalı olmuştur. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Bol bol yorumlar yapıp yorumlar kısmında da sorularınız varsa sorabilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.